Min Kazan'da çay içtim. Öçpoçmak açtım. Ivan Grozny burayı ele geçirdiğinde Sümbike'ye aşık oluyor. Bir sebzeli ve biraz böyle şey gibi, içinde sanki kuru üzüm, erik falan gibi bir şey kullanmışlar. Yerin ismi de burası. До свидания. Спасибо. Çak çak bu işte arkadaşlar. Gelmişken göstereyim size de. Здравствуйте. Herkese günaydın. Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bildiğiniz üzere dün biraz meşakkatli bir yolculukla Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geldim. Şimdi Kazan sokaklarına çıktık ve gezilecek, görülecek en güzel yerleri hep beraber keşfetmeye başlayacağız. Ve arkadaşlar hava şu an eksi 10 derece. Hissedilense eksi 21 derece. Yani eksi 21 derece diyebiliriz. Şu anda Kazan'daki gezimize başladık. Ve merkeze çok yakın bir yerde kalıyorum. Ev kiraladım. Bir önceki videoyu izleyenler biliyordur. Şimdi karşımızda Kazan Kremlini ve Kul Şerif Camisi var. İlk olarak buraya gideceğiz. Bayağı da bir rüzgar var. Kuru bir soğuk oluşturuyor bu. Ama tabii buralarda böyle yani. Ve şimdi ilk başta sizleri Kazan Kremlini'nin içerisine götürmek istiyorum. Orayı göstereyim. Öncesinde de bu şeyi göstereyim size. Burada bir nehrin kolu kanal var. Bunun ismi Bulka kanalı. Şu arka taraftaysa Volga Nehri var hemen solumuzda. Ve şu tarafta da Kazanka Nehri var. Kremlin'in arkasında. Bunların bağlantısını sağlayan bir kanal yapmışlar. Ve onu da göstereyim dedim size çünkü baksanıza yani donmuş. Arkadaşlar tabi ben alışmamışım böyle bu kadar soğuklara. En son eksi 20 veya fazlasında soğuk havayı görmem 2010 yılında yine Moskova'daydı, Rusya'daydı. O yüzden gerçekten hissedilen soğuk yani. Ve tabi bu da zorlaştırıyor biraz video çekmeyi ama durmuyoruz. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. İçeri gireceğim. Öncesinde şehrinde şöyle biraz daha yüksek bir noktadan manzarasını göstereyim size istedim. Kremlin'in girişine geldim arkadaşlar. Buradan giriliyor ve şimdi içeriye gireceğim. Tabi size biraz Kremlin'in tarihini anlatmak istiyorum. Şimdi Kremlin'in tarihi 9. 10. yüzyıla kadar gidiyor. Şunu söyleyeyim ilk olarak, burası Moskova Kremlini'nden de daha eski. Yani ilk kuruluş tarihi erken dönem 9. yüzyıl yani 10. yüzyıl olarak söyleniyor. Evet, böyle bir girişten geçiyoruz kale kapısından girerken. Burası başlangıçta Volga Bulgarları tarafından bir ahşap kale olarak inşa edilmiş en başta. Yani çok güzel bir yol var burada. Tabi burayı gece ışıklandırıyorlar. Muhteşem bir güzellik oluyor. Gecesinde göstereceğim size buraların. Gerçekten inanılmaz oluyor. Şimdi Kreml kelimesi, yani Kremlin'in kökünü oluşturan kelime Rusça'da aslında kale demek. Yani burası da şehrin eski kalesi. Yapımı İdil Bulgarları tarafından yapılmış 10. yüzyılda. Daha sonrasında Altın Ordu döneminde de kullanılmış 1200'lü yıllarda, yani 13. yüzyılda böyle
daha fazlasıyla Moğol istilası olarak bahsedilen dönemde de kullanılmış ve 1552 yılında ise Ivan Grozny tarafından bu kale ele geçirilmiş. Kazan Hanlığı'na son verilerek artık Rusya'ya dahil edilmiş. Arkadaşlar, yani Kremlin Kazan'ın en önemli, en ikonik simge yapısı diyebiliriz ve bu simge yapının da en önemli, en ikonik yeri bu karşıda görmüş olduğunuz Beyaz Kule, Spasskaya Kulesi. İlk başlarda ismi daha başkaymış. Bu kule daha öncesinde Frolovskaya olarak isimlendirilmiş. Fakat 1658'de Çar Alexey Mikhailovich tarafından Spasskaya olarak yeniden isimlendirilmiş. Spasskaya da arkadaşlar Rusça'da kurtarıcı demek. Yani kurtarıcı kulesi olarak isimlendirilmiş. Şu anda da Kazan Kremlin'in giriş kapısı olarak hizmet veriyor. Arkadaşlar, Kremlin'in tarihini tabi söylerken bir de Kazan Hanlığı dönemi var. Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte, yani Moğol istilasının bitmesiyle birlikte artık 1437 yılında Kazan Hanlığı kuruluyor. Ve Kazan Hanlığı'nın da merkezi burası, bu kale oluyor. Onun sonrasında tabii ki 1552 yılında Ivan Grozny'nin burayı fethetmesiyle, burayı almasıyla artık Moskova Knezliği'nin kontrolüne geçiyor. Ve tabii bu da aslında tarihte, Rus tarihi açısından ve daha doğrusu bütün Avrasya ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olabiliyor deriz. Bunun detaylarını birazdan anlatacağım. Ve şu anda bu Kremlin içerisindeki en güzel yapılardan bir tanesi Kul Şerif Camii'ne geldik. Arkadaşlar, tabi bazen insanlar şey diyorlar, yani cami sürekli cami gösteriyorsun falan da, ya ben göstermiyorum. Bu geldiğim yerlerin kültürlerinde var bu arkadaşlar. Şimdi Moskova'ya gidince de kiliseye girdim yani. Bu adamlar şimdi Müslümansa ben ne yapabilirim? Caminin girişi burası. İçeriye bir gireyim ve size orada Kul Şerif kim, neler yapmış, neden şimdi bu camiye verilmiş, onlardan bahsedeceğiz. Şurada Kul Şerif Meçit yazıyor. Girişte burası. Bismillah. İşte hemen böyle bir alan var. Evet. Şöyle hediyelikler alabileceğiniz bir yer yapılmış. Bunlardan da alabiliyorsunuz. İslami figürler ve yine Tatar kültürüne özgü hediyelikler var. Здравствуйте. Здравствуйте, салам алейкум. Ve aleyküm selam. Как dела? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Türkçe biliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Yok Türkçe yok. Anlamıyor. Tatarca biliyorsunuz değil mi? Tatarca ben öğreneceğim inşallah. Başladım. Hatta min Kazan'da çay içtim. Öçboşmak açtım. Kaçıda где? Bauman'da. Bavanda. Aha. Молодец, передача. Teşekkürler. Spasiba. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz gittiğim her yerin dilinden ufak ufak öğrenmeye çalışıyorum. Bu da Tatarcaydı ama Türkçe. Zaten Türk millet aslında. Burada Tatarca diye de söylüyorlar daha fazlasıyla. Arkadaşlar, burada Kul Şerif Camii'nin bir maketi var. Ve şöyle sergileniyor. Caminin orijinaliyle birebir aynı yapılmış ve burada da bir imam, daha doğrusu imamlar vardiyeli olarak Kur'an tilaveti yapıyorlar. 7/24 sürekli hiç durmadan burada Kur'an okunuyor. Evet. Böyle Kul Şerif Camisi. Şu tarafta da yine herhalde eski döneme ait Kur'anlar var. Evet. Arapça ve Rusça anlamı yazılmış. Burada da yine aynı şekilde. Yani böyle İslami
figürler ve Kur'an Rusça ve Arapçaları var. Kazan Kremlin'in eski hali, Kazan Hanlığı zamanındaki hali yüksek ihtimalle ve görüyorsunuz hepsi cami. Şu an burada tabi bir tane Ortodoks kilisesi ve Kazan'ın yönetim birimleri de var. Burada da Mescid-i Haram var. Caminin en üst katında turistler için ayrılan bir bölüm var. İsterseniz audio rehber de alabiliyorsunuz. Türkçesi de var. Aşağısı böyle ibadet yapılan bölüm. Şurası bayanlar için olan bölüm. Cami etkileyici arkadaşlar. Ayizesi, mimarisi gerçekten de etkileyici bir yer. Caminin yerinde Kazan Hanlığı zamanında cami varmış. Bu şerif de arkadaşlar Kazan'ın fethedilmesi süresince direniş gösteren molla imamlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. O sebeple yani bu direnişin simgesi olarak ismi buraya verilmiş. Şurada da ilginç bir şey var. Kılınan ilk cuma namazı Kul Şerif Camii'nde şu resimde. Orijinal cami 1552 yılındaki bu kuşatma sırasında yıkılmış ve ardından 1990 yılında Tataristan hükümeti bu camiyi yeniden inşa etme kararı almış. Bu karar Tataristan'ın kültürel mirasını canlandırma çabalarının bir parçası haliyle ve camiyle ilgili şu iki ilginç notu da söyleyeyim ve burayı da bitirelim arkadaşlar. Yukarıdan bakıldığında şu cami görüyorsunuz, şuraları zaten bakın. Aslında bunların hepsi yani tesadüfen yapılmış olan merdivenler değil. Yukarıdan bakıldığında Bismillah motifi var ve cami de uzaktan bakıldığında bir lale motifi gibi görünüyor. Şimdi Bismillah zaten İslam'ın en büyük sembollerinden. Lale de Rusya Müslümanlarının sembolü, bir işaret. Bunlar kullanılmış mimarisinde de. Ve iç mimarisinde arkadaşlar bir Türk firması yapmış 2002 ile 2004 yılları arasında. Caminin buradan da gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. Evet, son olarak caminin temeli 1996 yılında atılmış. İnşaatı yaklaşık 9 yıl sürmüş. Finansmanı büyük ölçüde halk bağışları ve devlet desteğiyle gerçekleştirilmiş. Caminin yapımı için kurulan fona ise Türkiye'de dahil olmak üzere birçok İslam ülkesinden de fazlasıyla yardımlar yapılmış. Cami 24 Haziran 2005 tarihinde de ibadete açılmış ilk kez cuma namazıyla. Bu da Kazan'ın kuruluşunun 1000. yıl dönümüne denk getirilmiş. Burası da arkadaşlar Kazan Kremlin'in Başkanlık Sarayı'nın bahçesi. Şu gördüğünüz sarı bina Başkanlık Sarayı. 1845 ile 1848 yılları arasında Vali Sarayı olarak inşa edilmiş burası. Şu anda da Başkanlık Sarayı olarak kullanılıyor. Bugünkü tabii Başkanlık Sarayı da Kazan Hanlığı zamanında yöneticinin yani hanın oturduğu sarayın bulunduğu yere yapılmış. Bu açıdan da kültürel bir önemi var. Arkadaşlar evet, burası Kazan Hanlığı'nın yönetildiği bölgeydi aynı zamanda. O dönemde Kreml yani kale zaten şehrin kendisini temsil ediyordu. Ve Kazan Hanlığı'nın merkezi de, asıl şehri de burasıydı. Buranın içiydi. Tabi Kazan Hanlığı ile Moskova Knezliği'nin sürekli birbirlerine saldırıları ve birbirlerine zaman zaman akınları oluyordu. Bunların neticesinde tabi yani hayatta işin aslında söylemek gerekirse hiçbir başarı tesadüfü değil arkadaşlar. Ya da işte şansın çok da büyük önemi yok bana kalırsa. Bütün her şey yani sizin çalışmanızla ve azminizle oluyor.
Ya niye bunları söyledim? Şimdi çünkü Kazan Hanlığı'nın işgal edilmesine ve ondan sonra fethedilmesine yol açan bazı sebepler var. Bunları anlatmak istiyorum size. Şimdi tabi rüzgar var, o yüzden ses nasıl olacak onu tam da bilmiyorum ama Kazan Hanlığı'nın Ruslar tarafından, yani Moskova Rusyası tarafından ele geçirilmesinin birinci sebebi arkadaşlar, bir kere Kazan şu anda olduğu gibi, yani Tataristan'ın olduğu gibi, yani etrafında hiç kimse yok. Kolaylıkla etrafı çevrilebilecek şekilde 1437 ile 1552 yıllar arasında varlığını sürdürmüş Kazan Hanlığı. Bu dönem içerisinde arkadaşlar Moskova Rusyası'nda, yani Moskova Knezliğinde sadece 4 tane yönetici değişirken Kazan Hanlığı'nda 19 tane yönetici değişmiş ve bu 19 yöneticinin bir kısmı birkaç kere gelip gitmiş ve bununla birlikte yine hanlarla birlikte devlet yönetiminde söz sahibi olan başka bir zümre oluşmuş, buranın elitleri, ve bunlar devlet yönetimine karışmışlar. Fakat bunun aksine rakip Moskova Rusyası'ndaysa yönetim tek elden düzenli bir şekilde devam etmiş ve tabi Moskova Rusyası birçok yenilikler, bütün dönemin işte bütün yeniliklerini yakından takip ederken Tataristan, yani o zamanki ismiyle Kazan Hanlığı, bunların hiçbirisini takip etmemiş. Haliyle gün gelip korkunç Ivan, yani Ivan Grozny Kazan kapılarına dayandığında bu söylediğim gerçekler gün yüzüne çıkmış tabi ve Kazan 2 Ekim 1552 tarihinde fethedilmiş. Yani burası Moskova Rusyası'nın, Knezliğinin eline geçmiş bir parçası olmuş. Bunları anlatırken de arkadaşlar Kremlin'in yine en önemli parçalarından bir tanesi olan Suyunbike Tower'a, yani Suyunbike Kulesi'ne geldik. Şu taraf Volga Nehri arkadaşlar. Bu tarafta Kazanka Nehri. Şurası buranın doğu binası. Orada Rusya ve Tataristan bayraklarını görüyorsunuz. Tataristan bayrağı da bu arada Çeçenistan bayrağına sanki bayağı benziyor gibi. Burada da yine işte Suyunbike Kulesi. Suyunbike Kulesi arkadaşlar, burası 58 metre yüksekliğinde. Şehrin ve yine Tataristan'ın ve Tatarların da sembol yapılarından bir tanesi. Bu Suyunbike son Tatar Hanı Ötemişgiray'ın da annesi, fakat çok ufak bir çocuk olduğu için onun yerine naibe, yani vekil yöneticilik yaptığı söyleniliyor ve Kazan Hanlığı'nın ele geçirilmesinden sonra ise Suyunbike'de esir alınarak Rusya'ya götürüldüğü, yani Moskova Rusyası'na götürüldüğü yönünde bilgiler de var. Veya kendisinin hayatıyla aslında bazı efsanevi yaklaşımlar da var. Ama Tataristan tarihi için önemli bir kişi. Az önce de anlattım ya, işte bu, yani çocuk yaşta birisi bile geçmiş en son olarak tahta ve yani son zamanlarında daha doğrusu geçmiş ve bunların hepsi buranın ele geçirilmesinde tabii ki etkili olmuş. Yani Suyunbike Kulesi'nin hikayesi de bu şekilde onun anısına yapılmış. Yani bir de efsane var, ilginç. Onu sizinle paylaşayım. Tabii bu daha fazlasıyla halk efsanesidir yüksek ihtimalle. Ivan Grozny burayı ele geçirdiğinde Suyunbike'ye aşık oluyor ve Suyunbike de ona diyor ki eğer benim için 7 katlı bir kule yaptırırsan seninle olabilirim diyor. O da bu kuleyi yaptırıyor ve Suyunbike çıkıp bu kuleden intihar ediyor ve kendisini öldürüyor. Böyle de bir efsane var. Arkadaşlar buranın ismi Anunciasyon Katedrali. 1554 ile 1562 yılları arasında yapılmış en eski Ortodoks kilisesi. Yani hemen fetihten sonra
Buranın fethedilmesinden sonra Kazan Kremlin içerisinde yaptırılan kilise burası. İçerisi de böyle. Arkadaşlar şu an bulunduğum noktadan da gerçekten şehrin ve Kazanka Nehri'nin muhteşem bir manzarası var. Burayı göstermek istedim size. O yüzden bu tarafa geldim. Az evvel ziyaret etmiş olduğum kilise, Annunciation Kilisesi arkada. Hemen şu tarafta da Suyunbike Kulesi'ni görüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz şu an karla kaplı olan alan Kazanka Nehri. Kazan şehri ismini aslında bu nehirden alıyor. İsim etimolojisini size daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat şu manzaraya bakar mısınız? Gerçekten güzel bir şehir Kazan yani. Burası da Kazan Kremlin'in surları. Kazanka Nehri'ne bakan tarafı tabi. Sahil boyu artık kafeler, restoranlar falan da var. Hepsini gezeceğiz, göreceğiz. Daha burada uzun bir vaktim var. O yüzden her şeyi bir anda anlatmıyorum size. Yavaş yavaş gün gün, gecesini, gündüzünü, her şeyini beraber yaşayacağız. Volga Nehri de şu tarafta, şu an görünmeyen tarafta. Tabi oraya da gideceğiz arkadaşlar. Kazan'ın sembolü, Kazan da ileride şurada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o da orada. Dedim ya, ismiyle ilgili bahsederken onu da anlatacağım. Şu anda orası bir düğün organize yeri olarak kullanılıyor. İşte özel eventler falan yapılıyor, öyle bir yer. Şurada güzel bir bina var, yine oraya da gideceğiz. Tabi surların yanındayken size asıl şeyi anlatayım burada. Moskova Rusyası'nın burayı nasıl aldığından biraz bahsetmek istiyorum. Moskova Rusyası burayı özellikle 1500'lü yılların başından itibaren almak istiyor. Aslında daha öncesinde de almak istiyor. 3. Ivan, yani Ivan Grozny'nin dedesi zamanında almak istiyor. Babası çok almayla uğraşmıyor, fakat Ivan Grozny'nin zamanına gelindiğinde dedesinin politikasını güdüyor ve burayı kesin alması gerektiğini düşünüyor. Ve artık Ağustos 20 gibi Züye Nehri, Şizyas Kalesi var. Oraya geliyor ve bir ön kale kuruyor. Orayı alıp kurması dolayısıyla Volga Nehri üzerinde bütün Kazan'a gelen, yani gelebilecek herhangi bir yardım veya her şeyi engelleyebilme gücüne sahip oluyor. Ardından da tarih 1 Ekim'i gösterdiğinde artık taarruza geçiyor ve geliyor. Gün boyu burada kaleyi kuşatıyor. Az önce bahsetmiş olduğum silah üstünlüğü Moskova Rusyası'nın elinde ve onlar güçlü toplarla işte buraları döverken, zaten ahşap bir kale o zamanlar. Karşı tarafın elinde silah bile yok, yani ateşli silah yok neredeyse. Dolayısıyla direniyorlar, fakat dirençleri çok uzun sürmüyor. Ivan Grozny şehrin su yollarını da kesiyor, yani susuz bırakıyor içeriği. Zaten şehir o dönem bu kalenin içerisi susuz bırakıyor. Dolayısıyla insanların artık başka bir çaresi kalmıyor ve sonuç olarak 2 Ekim 1552 yılında kale düşüyor ve Kazan Hanlığı siyasi olarak, tarihi olarak son bulmuş oluyor. Arkadaşlar, Kremlin içerisinde böyle restoranlar da var, bu sarı binanın ek binaları içerisinde. Şimdi onlardan bir tanesine gideceğim. Zaten daha kahvaltı da yapmadım. Bir kahvaltı yapayım arkadaşlar. Tatar Baytubetey. Şöyle Tatar yemeklerinin olduğu bir yer. Girelim bakalım. Здравствуйте, спасибо. Tatar Baytubetey. Bakalım. Здравствуйте. Добро пожаловать, Сергей Пелец. Сколько у нас будет гостей? Здравствуйте. Здравствуйте, Сэмсес.
Сколько будет гостей? Один. Можно? Хорошо, можно. Пожалуйста, вот можем повесить на плечики сюда. Можно, пожалуйста, в зал, я вас провожу. Pasiba. Çok güzel bir restoranta geldim. Tam anlamıyla zaten Tataristan'ın ve Kazan'ın kalbinde yer. Нравится. Pasiba. Сезонное меню у нас, пожалуйста. Evet. Интересно у нас бизнес-ланчи. Кстати, самоварчик можете посмотреть, пожалуйста. И, конечно, основное меню. Кнопочка Остальное официанта меню. на столе в центре. Ручки можно помыть в первом зале. Это Pasiba справа. большое. Да, pasiba большое. Arkadaşlar bu sarayın içinde tam yerel bir Tatar restoranına girdim ve burada muhteşem salatalar, harika Tatar yemekleri var. Sizlere şimdi birkaçını deneyerek, mesela en ünlülerinden bir tanesi öçpeçmak. Daha evvel bunu tatmıştım biliyorsunuz. Bir önceki videoda, ilk buraya geldiğim videoda. Ve tokmaç var bu. Bakalım, yine bir Tatar çorbası, tabii şehriye çorbası. Tavuklu. Bundan denemeyi planlıyorum. Hem hava da soğuk biliyorsunuz. Ondan yiyelim. Evet. Menüde fiyatlar böyle. 260 $2.6. Kir mesela 3.94 dolar. 4.30. Fiyatlar böyle sevgili arkadaşlar. Zaten en sonda tüm fiyatları söyleyeceğim. Bakın bu yayık, yani tereyağı yapıyorlar bununla. Masla boyuka ismi. Kvaşniya, bu da, bunların hepsi işte yayık ve tereyağı yapılan antik eski şeyler, Tatar ürünleri ve restoranın ambiyansı böyle. Onu da göstereyim size. Ya ben çok beğendim. Ve tabii yemekleri de deneyeceğiz şimdi. İlk olarak arkadaşlar bir tane çorba söyledim. Bu lapşa çorbası diye geçiyor. Yani tavuk şehriye çorbası arkadaşlar. Tabii Tataristan usulü, Tatar usulü. İlk bununla başlayacağız. Güzel bir çorba. Ama tekrar burada yemek pişirirken özellikle çorbalarda salça kullanmıyorlar. O yüzden böyle beyaz, az önce gördüğünüz gibi. Bu da bir Tatar yemeği. İsmini yazarım, unuttum. Yani etli, patatesli, sebzeli. Ufakmış ama yani. Şöyle bakın, elime sığıyor. Bir tane de öçpeçmak söyledim. Bu da yine bir Tatar böreği diyebiliriz. Geleneksel. Bir de meyve suyu söyledim. Fiyatları birazdan anlatırım size. Çorbamı zaten içiyorum. Gerçekten tam bir Tatar usulü yemek yemiş olduk böylelikle. Bu yemeği deneyeceğim. Etli, sebzeli ve biraz böyle şey gibi, içinde sanki kuru üzüm, erik falan gibi bir şey kullanmışlar gibi ama lezzetli, güzel bir yemek. Arkadaşlar size öçpeçmakın da içini göstermek istiyorum. Şöyle patatesli ve etli, soğanlı. Ondan da biraz tadayım. Güzel, ben severim böyle şeyleri zaten. Hesap 1030 ruble tuttu arkadaşlar. Yani 300 lira. Hesabı da bununla getiriyorlar. Gayet şık. %10 da indirimim olmuş. Yerin ismi de burası. До свидания. Спасибо. Yeniden dışarıdayız ve restoranla ilgili fikrim gerçekten güzel, nezih bir ortam. Yemekler güzel ve bu ortama göre fiyat da bence iyi. Tam Tataristan'ın en tarihi, en merkezi noktasında. Yani öğlen yemeğini 3 çeşit şey söyledim, yemek söyledim ve bir meyve suyu söyledim. Gördünüz, 1030 rubleye yemiş olduk. 300 lira. Normal. Eğer geliyorsanız arkadaşlar kesinlikle yanınızda eldiven getirin buraya kışın geliyorsanız. Yani mevsime göre hazırlıklı olun. Gerçekten -20 falan, sert soğuklar yani. Kazan Kremlini'nden çıkıyorum. Kazan'da geldiğinizde, Kazan'da gezilecek yerlerin en önemlilerin başında geliyor Kazan Kremlini.
Tabi burayla ilgili son sözlerimi şöyle noktalandırayım. Kazan Kremlin arkadaşlar, Moskova Rusyası'nın fethettiği ilk kale. Bundan önce hiç kale fethetmemiş. Dolayısıyla bu anlamda bir önemi var ve ardından da tabi asıl önemi şu: artık Volga, yani yüzyıllarca, çağlarca hatta Türk, Tatar veya işte bu halkların kontrolünde olan Volga Nehri, İdil Nehri bizdeki ismiyle, Türkçe ismiyle tamamıyla Rus kontrolüne geçmiş ve artık Rusya'nın Asya'yı fethetmesi için bütün olanaklar hazırlanmış oluyor, önü açılmış oluyor ve tabii ki bununla birlikte Kafkasya'ya giden yollar da artık açılmış oluyor. Çünkü buradan sonra artık Astrahan Hanlığı'nı da aldıktan sonra Rusya artık yönünü Kafkasya'ya çeviriyor. O sebeple Kazan ve Kazan Hanlığı'nın, tabii ki Kazan şehrinin düşmesi önemli. Hemen Kremlin'in önünde de bu heykeli görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu da Musa Celil, bir yazar, edebiyatçı ve kendisi 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış, Nazilere de esir düşmüş. O sebeple kendisinin bir Sovyet kahramanı olarak heykelini de buraya hemen Kremlin'in kapısına koymuşlar. Ve bayağı turist grupları da geliyor bu arada. Arkadaşlar böyle otobüslerle falan. Gerçekten de zaten Kazan şehri yılda 2,5 milyon turist çekiyor. Bu sebeple çok önemli bir turizm şehri de. Arkadaşlar burası hemen Kazan Kremlin'in önündeki cadde. Kremlin Caddesi yani. Türkçesini söyleyeyim size. Burası da Tatar Ulusal Müzesi. Ona daha sonra başka bir bölümde girmeyi planlıyorum. O yüzden şimdi şöyle bir göstermek istedim sizlere. Nüfusun %48'ini Tatarlar, %49'unu Ruslar oluşturuyor. Geri kalan kısmını ise diğer etnik gruplar oluşturuyor burada. Konuşulan diller Tatarca ve Rusça. Tabii önce Rusça resmi dil ve Tatarca da resmi dil olarak konuşuluyor. Bugünkü Kazan Tatarları birçok Türk boyunun karışımından oluşmuş olan bir millet. Temel olarak İdil, Volga Bulgarları, Kıpçaklar ve Nogayların karışımından gelmişlerdir diye söyleniyor. Tarihsel oluşumu ise şöyle olmuş: 13. yüzyılda Moğol istilası sonrası bölgeye gelen çeşitli Türk boylarının kaynaşmasıyla oluşmaya başlamışlar. Altınorda Devleti'nin yıkılmasından sonra 15. yüzyılda Kazan Hanlığı kurulunca zaten belli bir millet çatısı altına girmişler. İdil Bulgarları ise bu bölgenin en eski yerleşenleri arkadaşlar. İdil Bulgarları da zaten Büyük Bulgar Devleti'nden geliyorlar. Büyük Bulgar Devleti de bugünkü Ukrayna, Don Nehri ve Kuzey Kafkasya arasındaki bölgede yaşayan bir yine Türk devletiydi. Bu Kubrat Han tarafından yönetiliyordu. Hazar Devleti bu devleti yıkınca kendileri, yani 5 oğlu ayrı ayrı yerlere göçtüler. Bu tarafa göçenlerse İdil, Volga Bulgarları olarak anılmaya başladı. Ve onlar daha fazlasıyla bugünkü Samara, Ulyanovsk ve Bolgar şehrinin olduğu yerlere yerleştiler. Orta İdil deniliyor buralara. Ve onların torunları da bugün buradaki Kazan Tatarları arasında var. Arkadaşlar Kazan Tatarlarının konuştuğu dilse Kazan Tatarcası. Türk dillerinin Kıpçak grubuna ait bir dil. Bulgar Türkçesi ve Kıpçak Türkçesinin karışımından oluşmuş bir dil. Yani eğer bizim konuştuğumuz Türkçenin de bir lehçesi gibi. Yani alışırsanız eğer lehçeye, anlayabileceğiniz bir dil. Temel olarak anlaşabiliyoruz. Zaten videonun başlarında biraz konuştum, aslında Türkçe gibi yani. Ama Kazan Tatarcası olarak geçiyor. Evet arkadaşlar, Kremlin'den çıkıp biraz şöyle sağa doğru yürüdüğünüzde burası meşhur Bauman Caddesi'nin girişi. Kazan'da metro da var arkadaşlar, bu arada metro sistemi. Şurası da Kremlevskaya durağı, yani Kremlin'in olduğu durak.
Ve cadde boyunca böyle bazı sanatsal heykel çalışmaları falan da var. Şunu da söyleyeyim, tabi az önce söyledim, Türk gruplarından oluşmuş bir halk dedim, ancak şey de var, Finogur, buranın yerlileri, yerli olarak bu bölgede yaşayan Finogur halklar var. Mesela en yakın komşuları burada Mari El Cumhuriyeti, Yoşkarola, oranın halkları Finogur olarak geçiyor. Onlarla veya yine Moğollarla da karışmışlıkları var Kazan Tatarlarının. Cadde çok güzel arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Burası zaten yani Kazan gezilecek yerler. İşte Kazan gezi rehberi, seyahat rehberi dediğinizde karşınıza ilk çıkacak olan yer burası sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın, çok güzel de böyle mini butik kafeler var. Restorasyon çalışmaları da var tabi. Bu cadde zaten çoğunlukla Rus ve Tatarlar arasında Kazan'ın Arbatı olarak biliniyor. Bence de gerçekten çok benziyor yani mimari olarak da. Binaların çoğu da 18. yüzyıl, 19. yüzyılda olmuş. Yani Çarlık Rusyası zamanından kalma ve tabi Sovyet binaları da vardır yüksek ihtimalle. Ayrıca bu sokağı, yani caddeyi de, Bauman Caddesi'ni süslemişler herhalde yılbaşı için. Gerçekten gecede buranın görüntüsü çok güzel oluyor. Şöyle sağlı sollu da gördüğünüz gibi çayhana yazıyor orada mesela. Barlar, restoranlar, işte yani kafeler. Gecede çıkmak için güzel bir yer. Zaten buranın gecelerini de size göstereceğim. Gece hayatını da göstereceğim. Yani burayla ilgili bayağı bir video yapmayı planlıyorum. Takipte kalın. Bildirimleri açın lütfen. Gerçekten desteğiniz önemli, biliyorsunuz, her zaman söylüyorum ama gerçekten öyle yani. Eğer siz beğenmezseniz YouTube da beğenmiyor abi. Öyle. Tabi çakçaklar yazıyor orada. Süvenirler yazıyor orada da. Yani hediyelik eşyalar. Şöyle kapısında semaver var. Semaver de Rusça bir kelime arkadaşlar. Samavarit. Kendi kendine kaynayan demek. Şöyle bir içeri gireyim bakayım burası nasıl. Добрый день. Ay. Çakçak bu işte arkadaşlar. Gelmişken göstereyim size de. Здравствуйте. Пожалуйста, это борса, как пончиковое тесто, пропитано медом. Это все чак-чак представлено. Холодильнички, толкыш, калябы, пожалуйста, наш национальный пирамид. И также есть червец, сливочный, шоколадный, ягодный. Двойной мед липовый цветочный. Ручной замес. 220. Давай тогда. Ничего. Deneyelim, doğru söylüyor. Hanımefendi ilk günden denesene diyor. Doğru. На турецком понимаете или нет? Ну, немножко схож на татарском. Да, похож, да? Да, чуть-чуть похож, шелостером слова похожи. Birkaç bir şeyler aldım arkadaşlar. Tabii yılbaşı süslemeleri hala devam ediyor. Kalmış yani burada. Cadde ışıl ışıl. Muhteşem. Bauman Caddesi'nin de eski zamanki halleri var burada. Koymuşlar. Şöyle. Arkadaşlar işte bu çakçak Tatar tatlısı. Gördüğünüz aldım. Böyle hediyelikçilerde satıyorlar bunları. Şöyle buralardan gelip sizler de alın. Kazan Moskova Rusyası'nın eline geçince arkadaşlar Kremlin içerisinde hiç bir Tatar'ın yaşamasına izin verilmemiş ve onların oradan çıkartılmışlar, yani başka yerde yaşamasına karar verilmiş. Ta ki 18. yüzyıla kadar ve burada bir Tatar mahallesi kurulmuş, eski Tatar mahallesi. Sonraki bölümlerde oraya gideceğiz inşallah. Burası da arkadaşlar Kazan'ın en merkezi noktası, sıfır noktası olarak geçiyor diyebiliriz. Mesela şurada Moskova'ya olan uzaklık 722 kilometre yazıyor. Şurada Roma'ya olan uzaklık
3050 kilometre. Mekke'ye olan uzaklık 3903 kilometre. Pekin'e olan uzaklık 5093 kilometre. Evet, burası da böyle şehrin sıfır noktası olarak kabul edebiliriz. Böyle değişik güzel heykeller de var caddede. Arkadaşlar, Bağman Caddesi üstünde sizlere en son olarak göstermek istediğim yapı da burası. Aziz Pol Katedrali. Şöyle aslında buranın parçası. Bir kule gibi caddede duruyor ve buranın bir parçası. Bakalım, buraya da çıkayım. Bir bilet aldım. Buranın girişi 200 ruble. O göstermiş olduğum kilisenin, Aziz Pol ve Peter Kilisesi'nin bir parçası, gözetleme kulesi burası. Yukarıdan da güzel bir manzarası var. Onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, burada yüksek ihtimalle çok rüzgar var, o yüzden sesim çok iyi çıkmayabilir. Onun yerine başka bir sadece görüntüleri izliyor olabilirsiniz. Evet, Bağman Caddesi aşağısı ve gerçekten de güzel bir manzarası var. Şöyle kule duvarlarına paralar bırakmışlar. Bozuk paralar, herhalde dilek tutma gibi falan inançları sembolize eden bir şey olsa gerek bu. Evet sevgili arkadaşlar, artık şarjlarım bitiyor. Videoyu da sanırım bayağı uzattım. Lütfen izleyin buraya kadar da. Sonuna kadar izleyin. Eğer izlediyseniz zaten hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum tabi. Evet, Kazan'daki pratik olarak birinci günüm diyebiliriz. İlk videomuzu tamamlamış oluyoruz ve size temel anlamda Kazan'da gezilecek, görülecek yerleri bir Kazan seyahat rehberi, gezi rehberi tadında anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.